Begüm. Burası benim evim, peyzaj mimariyim. Aynı zamanda atölye olarak kullanıyorum. Kızıl Toprak semtinde, Kadıköy yakasında oturuyorum. Çocukluğumdan beri hep Asya yakasında oturdum. Bu tarafın mahalle kavramını çok daha fazla seviyorum. Yeşillik olmasını seviyorum, parklara yakın olmasını ve sahil kenarı kıyısına yakın olmasını çok seviyorum. O yüzden özellikle burayı tercih ettim. Yeni binalara nazaran eski binalar bana daha çok ruhu olan ve karakteri olan yerler geliyor. O yüzden dikkat ettiğim bir başka özellik de bu semti seçmekle alakalı. Eski binaların çok olmasıydı. Bir diğer kriter ise aslında evi seçerkenki kriterim balkon. Balkon çok önemli çünkü bizim toplumsal olarak bence benim inandığım geçmişimizden gelen bir balkon kullanma alışkanlığımız var. O yüzden balkon ve genel olarak yeşil alanın içerisinde olması benim için çok önemliydi. Bu evi seçmemdeki en önemli sebeplerden bir tanesi, yani semti seçmemin sebeplerinin dışarısında bu defne ağacı. Kapıdan girdiğinizde ilk gördüğüm şey buydu ve evin gerçekten diğer hiçbir kalan tarafına bakmadım ve sadece defne ağacı benim için çok etkileyici bir etkendi. Salonda hiç perde kullanmıyorum. Çünkü bütün pencereler bir şekilde yeşil alana bakıyor. Ya da bir tane cam aktif olarak açık ama o da çok uzak bir bina yaklaşma mesafesi var. O yüzden kendimi burada sanki bir bina içerisinde değil de bir bahçe içerisinde gibi hissediyorum ve bu benim için gerçekten çok önemliydi. Burası benim salonum. Salon 3 bölgeden oluşuyor. Bir karşılama alanı var, bir ortak merkez alanı var, bir de aynı zamanda atölyelerimi yaptığım, daha çok ofis olarak kullandığım bir diğer alan var. Bu alanda en çok sevdiğim şey ortasındaki boşluk ve altındaki bu yargıcın aldığım kilimi çok seviyorum. Arkamdaki defne ağacı sebebiyle de en çok oraya yakın olmayı sevdiğim için bütün sabahki ritüellerimi, meditasyonlarımı burada yapıyorum. Onun dışında aynı zamanda burası benim atölyem ve markamın olduğu bir alan olduğu için burada görmüş olduğunuz bir sürü tasarım objesi ve aslında mobilyaların hepsi benim tasarımım. Bu özellikle pirinci ve sarı tonlarını çok sevdiğim için Root'ta genelde pirinçlere ve objelere çok fazla yer veriyorum. Bir diğer rutinim ise aslında bu evde en çok kullanmayı sevdiğim şey müzik ve düşük ışık, yani ya yönlendirilmiş direkt olmayan ışık ya da mum ışığını çok seviyorum. O yüzden evin bütün köşelerinde farklı noktalarda mum ışığını çok fazla görebilirsiniz. Dediğim gibi müzik de benim için çok önemli. O yüzden arkamda bir tane çok sevdiğim, hatta Root markasının renk tonu sebebiyle seçtiğim, çünkü yeşil Root'un ve bu evin çok bütünlüğünü oluşturuyor. O yüzden pick-up'ım yeşil. Evin dediğim gibi yine her noktasında farklı bitkiler ve objeler görebilirsiniz. Genelde ahşap, açık ve nude tonlar ve bitkinin kendi öz rengi olan yeşile çok fazla ağırlık veriyorum. Sol tarafında babaannemden bana kalan çok güzel bir sallanan koltuk var. Bu koltuğu en çok hem tekrar yine yeşile yakın olduğu için hem de kendimi orada bilemiyorum nedense bir şekilde daha güvenli hissettiğim için orada oturup kitap okumayı çok seviyorum. O yüzden sevdiğim bir takım mesleki kitaplarım ya da günlük yazmayı çok seviyorum. Günlüklerim vesaire burada duruyor. Bir diğer şey ise bu ayırıcı mobilya diyebiliriz. Aslında bu burası için tasarlanmadı. Bu eski evim için tasarlanan bir mobilyaydı. Ve orada koltuğun arkasında duruyordu. Koltuğun arka yüzü kötü gözükmesin diye. Ama bu evde öyle güzel yerini buldu ki sanki bu ev için zaten tasarlanmış gibi oldu. Arkadaki paneli çıkarttım. Dolayısıyla böyle daha şeffaf bir algısı oldu. Bölümü, atölye kısmı, aynı zamanda fikirsel olarak bütün yaratım süreçlerini burada gerçekleştiriyorum. Demin görmüş olduğunuz ayırıcı separatör burada önümde kalıyor. Bir de genel olarak hep evin içerisindeki bazı köşeler yaratırken farklı yüksekliklerdeki sehpaları ve objeleri kullanmayı çok seviyorum. Böylece bitkilendirme aşamasında kademelendirme sağlıyor. Mesela buradaki sehpa gibi, burada daha uzun bir sehpamız var. Burada büfün üzerine başka bir alan var. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz masada ise ben atölyelerimi veriyorum. Kendi ofisi çalışma düzenim,
genelde müşterilerimi ya da arkadaşlarımı bazen yemek için burada ağırlıyorum. Burası çok dönüştürülebilir bir alan ve ben bu pencereden dolayı buraya bakmayı ve oradan da buraya bakmayı çok seviyorum. Bir başka alanım ise bu arkamda görmüş olduğunuz salıncak. Bu salıncak Sea Plate İstanbul diye bir arkadaşımın, Deniz'in markasının tasarımıdır. Burada oturmayı, kitap okumayı çok seviyorum. Akşam bayağı vakit geçiriyorum burada ve hani bazen uyuyakaldığım bile oluyor, böyle sadece oturuluyor gibi görünüyor ama içine bayağı girebiliyorsunuz. Burada Gruner Atölye'nin çok sevdiğim beton objeleri var. Kalemliği, çok güzel bir tepsisi var. Üzerinde gene benim Feriköy'den aldığım bir tane mum söndürücü makasım var. Bu reçel, sizi reçelle tanıştırmak istiyorum. Ben bu evde bir kedi ve bir köpekle beraber yaşıyorum. Nefes kendisi şu anda gelmeyi çok uygun görmedi. Muhtemelen içerlerde bir yerlerde uyuyor. Reçel tam olarak 12 yıldır benimle. Kendisi çok sevecendir, sevgi arsızıdır hatta. Birbirimizi çok seviyoruz ve bana gerçekten çok yardımcıdır, yoldaştır. Burası benim salonumun daha kişisel alanı diyebilirim. Televizyon izlediğim, daha yayıldığım. Arkamda görmüş olduğunuz bu antika parçayı buraya taşındığımda mahalleli bir antikacı amcada buldum ve gerçekten normal antikalara göre çok acayip ucuz bir fiyat aldım. İçerisine ayna yaptırdım. İçerisinde öyle bir ayna yoktu. İşte şu aşağıda görmüş olduğunuz anahtar deliğinin kenarında Nefes'in oyuncağı asılı. Kendisi orada antika mobilya üzerinde oyun oynamayı seviyor tüylerle. Arkamda bir tane çok güzel bir taş ayna var. Conrad Otel'den çıkma. Yine bir antikacıdan bulduk. Onu çok seviyorum. Önünde de Reçel'in kendi yatağı var. Her ne kadar çok yatmasa da gene de bir alanın olması, kendine ait bir yerin olması benim için önemli. Onun için de önemli. Burası benim mutfağım. Aslında burası iki odanın birleşimi. Ben şu anda mutfağın diğer tarafında oturuyorum. Aslında normal apartmandaki diğer komşularımın dairelerine baktığımda burası ayrı bir oda olarak kullanılıyordu, oturma odası. Ama ev sahibim burayı birleştirmiş. Bence de çok güzel yapmış. Çok da geniş olmuş. İlk defa mutfağımda iki ayrı masa ve bir tane görmüş olduğunuz koltuğum var. Aslında başta bu koltuğu buraya koymak istemiyordum. Ama sonra bir taşınma sırasında akabinde arkadaşlarım burada güzel oldu dediler. Biraz insanlarda yazlık hissi uyandırıyor. Yani hepimizin hafızasında bir yerde aslında yazlık evlerde, mutfaklarda koltuk oluyor. Ve her gelen illaki buraya oturuyor. O yüzden ben de şu an size buradan sesleniyorum. Bu mutfakla ilgili en çok sevdiğim şey evin başka hiçbir yerinde yok. Bu sıva. Bu dokulu sıvayı çok seviyorum. Mimarlar artık çok fazla kullanmıyorlar. Aslında çok eski tip bir uygulama. Olabildiğince de bozmamaya çalışıyorum. İşte çiviydi bir şeydi çakmamaya çalışıyorum. Mutfakta özellikle böyle post-it gibi, magnet gibi tipi böyle hızlı notları ve böyle sevdiğim bir takım resimleri de, illüstrasyonları, kartları kullanmayı çok seviyorum. O yüzden böyle magnetler yapıyorum. Buzdolabının üzerine çok bu tarz şeyleri kullanmayı sevmiyorum. Çok böyle benim için bir görüntü kirliliği oluyor. Daha sade olmasını daha çok seviyorum. Bu görmüş olduğunuz masa aslında benim ilk çizim masam. Üniversitede okuduğum yıllar zamanında almıştım. Orada bir takım yemek kitaplarım, bir takım çaydanlıklarım var. Yeşil çay içmeyi çok seviyorum. O yüzden bol bol genelde yeşil çay yapabilmek için çaydanlığım var. Gene burada bir takım köklendirilen bitkiler görüyorsunuz. Tepemde ve yukarıda 2 tane aşk merdiveni var. Genel olarak evin bu köşesini yine çok seviyorum ve çok yeşil olması bana çok huzur veriyor.
Burası da mutfak tarafı. Genelde sabah kalktığımda güne buradan doğru başlıyorum kahveyle. Her zaman kahve içtiğim söylenemez ama genelde bu camın önünde durmayı çok seviyorum. Bir takım kahve makineleri var. Bazen kapsüllü oluyor hızlıca pratikçi yapmam gerektiğinde. Bazen sadece filtre kahve makinesi oluyor. Burada gene bir çaydanlık görüyorsunuz. Aynı zamanda çok farklı tasarımcılardan seramik tabakları ya da farklı objeleri kullanmayı da çok fazla seviyorum. Genelde hep sade bir şey kullanmayı ve takım yapmayı çok sevmiyorum. Yani bazen bir iki tane tabaktan sadece birkaç modelden 2 tane alıyorum. Sonra başka bir modelden 2 tane daha alıyorum ve böyle bir masa kurduğumda farklı farklı olması çok hoşuma gidiyor. Bu cam alanını çok seviyorum. Bu yani insan ölçeğinde ve göz ölçeğinde oturduğunda yeşil olması ve önün açık olması çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda bu mutfakla ilgili ve genel olarak bu evle ilgili çok hoşuma giden detaylardan biri de yer zeminleri. Çok güzel bir yeşil tonu var. Aslında bu çok eski bir malzeme. Çok eski evlerde kullanılan aynı sıva gibi. Aynı zamanda bu fayanslarda görmüş olduğunuz zeytin yeşili rengi fayanslar da çok eski. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Çok iyi bakılmış, çok iyi temizlenmiş yıllar içerisinde ve o yüzden benim bayağı favorim. Yine çocukların mama kapları Gron Atölye'den. Onları çok seviyorum. Onlar da çok seviyorlar. Gıdaya uyumlu ve köpekler ve yani kediler için gayet çok başarılı bir bence tasarım ürünü ve gerçekten çok şıklar. Mutfakla ilgili sevmediğim bir küçük detay var. O da çamaşır makinesinin mutfakta oluyor olması. Bir şekilde hattı buraya çekmişler ve ben bunu değiştiremedim. Açıkçası banyoda da çok yer yoktu. Ama sonra çok alıştım bu fikre. Yani sorun değil dedim. Okey, tamam, sorun değil. Ama gene de aslında belki de ayrı olmasın ya da belki de alışkanlıktan bilmiyorum. Öyle tercih edebilirdim. Çok geniş bir mutfak olduğu için ortada çok büyük boşluk bir alan vardı ve ben açıkçası eski evimdeki yemek masasını burada ada mantığıyla kullanmayı istedim. Ortaya böyle o masayı adaymış gibi koydum. Bir kademelendirme yaparak da yine bitkilerle alakalı böyle bir sehpa görevi görecek bir şey yaptım. Açıkçası burada tam yani bütün bu alanın ortasında yemek yemek benim çok hoşuma gidiyor. Her yere ulaşabiliyorum. Burası benim yatak odam. Genelde aslında reçelle yatak odamız diyebilirim sanırım. Çünkü o da benimle beraber uyuyor genellikle. Yatak odasında çok fazla böyle genelde insanlar takım almayı seviyorlar. Açıkçası ben de bir zamanlar takım almıştım ama takım fikrini çok fazla sevmediğim için bir zaman sonra bozmaya başladım. Mesela bir tarafta komodin var ama öbür tarafta hiç komodin yok ve kitaplardan kendime bir komodin yaptım. Bu arkada görmüş olduğunuz fotoğrafları ben çektim. Çeşitli yurt dışı seyahatlerimden, gittiğim fidanlıklardan ya da mesela şu köpeği çok severim. Mahallenin köpeğiydi bizim. Onlardan böyle bana çok güzel anılar hatırlatıyor. O yüzden onları orada kullanmayı çok seviyorum. Genel olarak burada da yani tepeden bir aydınlatma çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Başucunda böyle daha küçük aydınlatmalar var ya da tek bir ampul gibi olan aydınlatmaları var. Şurada görmüş olduğunuz pencerenin altındaki yerde rattan bir kapama ünitesi yapılmış. Bu çok eski evlerde çok tipiktir. Benim anneannemin evinde de vardı ve bu odada da en çok aslında buna vurulmuştum. Çünkü bilmiyorum, bana çocukluğumu hatırlatıyor. Çok güzel geliyor. Yatak odasındaki özellikle sağ tarafta kitaplardan bir komodin yaptığım alanda çok fazla bitkiye yer veriyorum. Evin bu tarafı cam, bu tarafta olduğu için daha fazla ışık alıyor. O yüzden bitkileri bu tarafta daha çok tutuyorum. Özellikle yatak odası için düşündüğüm ve karbon bağlayıcı, ortamdaki havayı iyileştiren bir takım bitkiler var. Bu daha rahat uyumama sağlıyor. Bu bitkilerden bir tanesi paşa kılıcı, Sansevieria latincesi. Hatta kaynana dili de deniyor halk arasında. Çünkü böyle çok sivri kılıç yapılı bir yaprak strüktürü var. Bir diğeri ise kauçuk. Kauçuk Ege bölgelerinde, ya Fethiye taraflarında vesaire dış mekan bitkisi, İstanbul'da iç mekan bitkisi.
Onun da böyle çok güzel etli, büyük büyük geniş yaprakları vardır. Onu da yine hava iyileştirici olarak kullanabilirsiniz. Zammia keza öyle bir bitki. Aloe vera burada yok şu anda ama aloe vera'yı da kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla yatak odasınızda. Sarmaşıklar kullanabilirsiniz potos olarak. Küçük bir bilgilendirme vereyim. Burası benim banyom. Banyomu bu evin geneline göre kıyasladığınızda en hani dokunuşumu çok yapamadığım noktalardan biri diyebilirim. Çünkü kiralık ev, doğal bir ışık aldığı, natürel bir ışık alışı yok. Ama gene de çok seviyorum ve bir tane eğrel totunu ısrarla yaşatmaya çalışıyorum. Fena da gitmiyor. Doğal ışık almamasına göre gayet iyi bence. Yine obje olarak içeride bir takım pirinç objeler, hasır sepetler var. Yine de bütün evin algısında devam eden materyal seçimi banyoda da devam ediyor. Burası benim giyinme odam. Aynı zamanda yarısına çalışma odası olarak kullanıyorum. Ürünlerimi kendi ellerimle yapıyorum ama kaynaklarını atölyede yaparken bir araya getirmeleri burada yapıyorum. Montajlarını diyeyim daha doğrusu. O yüzden bu çalışma masası ve bu alan daha çok aslında benim çalışma alanım gibi. Paketlemeleri, ambalajları, kargo gidecek ürünleri buradan hallediyorum. Odanın diğer kısmında L şeklinde, hatta yarım U şeklinde diyebiliriz, bir giyinme dolabı var. Bu sadece bir giyinme dolabı değil, aslında benim bayağı bir hayat kurtarıcım. Yani bütün stoklamalarımı, bütün ne bileyim bavullarımı, yazlık kışlık detaylarımın hepsini falan burada çözüyorum. Ve dolayısıyla yatak odasında da ferah bir görüntüye sahip olabiliyorum. Ortada bir puf var. Bu pufu seviyorum. Eski koltuğumdan kalan koltuğun pufu bu. IKEA. Bunu çok seviyorum. Ortada da çok hoşuma gidiyor. Genelde nefesin dolaptan atlama trampeni de olabiliyor. Bu çünkü nefes dolabın içine girip uyumayı çok seviyor. Açık dolap sistemi olduğu için bunun önüne kesinlikle geçemiyorum. Nefesi zaten dolabın içinde görebilirsiniz. Yine tabii ki de her yerde olduğu gibi burada da bitkiler var. Demin yatak odasında bahsettiğim havayı temizleyen bitkilerden bir tane de burada var. Sarmaşık bitkisi potos. Yine havayı çok bağlayıcı ve temizleyici bir bitki. Pirinç ve malzemeler ham olduğu için ister istemez bunun cilalarını ya da zımparalarını yaparken bir hava koşulları değişiyor burada. O yüzden o bitkilere burada da çok önem veriyorum. Burası evimin girişi. Çok sevdiğim bir incir yapraklı fikus bitkisi karşılıyor sizi. Bu evin en son gelen yeni parçası. Bir antika değerinde ham pirinçten oluşuyor ve bu aynayı bu girişte kullanmayı çok sevdim. Bu aşağıdaki sandık sanırım hepimizin belki ailesinden yadigar kalan bu büyük dedemin baş harfinin üzerinde bulunduğu bir sandık, antika değeri olan ve aileden bize geri kalan bir şey. Girdiğim zaman burada böyle hızlı bir şekilde anahtarımı atıp eşyalarımı koyup gitmeyi seviyorum. Çünkü genelde toplantılar ya da başka işler için dışarıda olduğumda eve gelip hızlıca reçel alıp çıkmam gerekiyor ve burada o yüzden böyle yine bir boşluk alanı ve böyle bir desk gibi bir şeye çok ihtiyacım oluyor. Çantamı genelde buraya böyle asmayı seviyorum. Çok sık çanta değiştirmediğim için genelde hızlı çözümler için güzel ve rahat oluyor. Benimle dairemi gezdiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.